Yepyeni bir tarif videosu ile hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte az malzemeli ama çok lezzetli bir tatlı tarifi hazırlayacağız. Kesinlikle kaydedip denemenizi tavsiye edeceğim tariflerden bir tanesi. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben hemen işime muhallebiyi hazırlamakla başladım bile. Öncelikle 1 litre kadar soğuk sütü uygun bir tencerenin içerisine alalım. Ardından üzerine 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı un, yarım su bardağı mısır nişastası, bu malzemeleri ekledikten sonra çırptım ama çırpmanıza hiç gerek yok. Direkt içerisine diğer malzemeyi ekleyebilirsiniz. Ben unutmuşum açıkçası. Sade de hazırlanabilir tabii ama kakaolu hazırlayacaktım. Kakaoyu unuttum, çırptım, hazırladım. Son anda kakao ekleyeceğim aklıma geldi. Aşama geçmiş olmamak için de bu aşamayı özellikle sizlere söylemek istedim bu arada. 3 dolu yemek kaşığı kadar da koyu renkli, yani dark kakao dediğimiz kakao cinsinden de kakao ekledim. Hem kıvam hem de rengi daha koyu oldu bu aşamada. Dilerseniz normal kakao da kullanabilirsiniz. Çırptım, güzelce homojenize bir kıvam aldırdıktan sonra ocağa aldım. Ocağı orta ateşte açtım. Kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam ettim. Videoda gördüğünüz şekilde tamamen koyulaşıp kıvam aldıktan sonra ocağı kısık ayara getirdim ve bu şekilde 2-3 dakika kadar karıştırmaya devam ettim ki daha sonrasında tatlımdan unun kokusu ve tadı gelmesin. Ardından ocaktan aldım. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı ortalama 50 gram kadar tuzsuz tereyağı, 1 paket vanilin ve 80 gram kadar bitter çikolata ekledim. Normal çikolata da olur. Tamamen zevkinize uygun ekleyebilirsiniz. Tereyağı ve çikolata tamamen eridikten sonra artık muhallebimiz hazır olmuş durumda. Hızlıca kenara alalım. Bu işlemi çok hızlı bir şekilde yapmaya özen gösterelim ki muhallebimiz koyulaşmasın. Yani daha fazla kıvam almasın. Hızlıca böyle kedi dili bisküvileri ortadan ikiye ayırdım. Bu arada ben ince uzun bardak kullanacağım için bisküvileri ikiye ayırdım. İçerisine yeteri kadar sığsın, daha güzel görünsün diye. Eğer normal su bardağı ölçüsünde bardak kullanacaksanız kesmenize hiç gerek yok. Az önce de söylediğim gibi ben böyle ince uzun limonata bardakları kullandım. Bardak ölçülerim ise 200 mililitredir. Önce içerilerine buz ekledim. Videoda gördüğünüz şekilde soğuk su da ekleyebilirsiniz. Ben işimi garantiye aldım açıkçası, buz ekledim. Ve tamamen bardaklar soğuyana kadar içlerinde buzu böyle çalkaladım. Ve bardaklar artık tamamen soğudu. Ortam sıcaklığı ile de gördüğünüz gibi dışında buhar oluşmaya başlamış. Elinizi vurduğunuzda tamamen soğuksa, içerisi de biraz nemli yani ıslaksa artık hazır olmuş demektir. Hızlıca muhallebilerimizi içerisine pay edelim. İçerisine bisküvi, kedi dili bisküvi yerleştireceğim için çok fazla doldurmadım ilk aşamada. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi kestiğimiz bisküvileri bardağın orta kısmına doğru itelim. Kenara gelmesin ki görüntüsü daha güzel olsun. Bu arada ikiye kestiğim için ve sıcak muhallebiye bandıracağım için sütle ıslatmadım. Dilerseniz ıslatabilirsiniz ama dediğim gibi hiç gerek kalmadı. Zaten muhallebinin sıcaklığıyla ve de kendi inceliği sayesinde tamamen yumuşamıştı. Eğer kalın olarak yerleştirecekseniz, bardaklarınız da bayağı kalınsa kullanacağınız bardaklar, o zaman önce süt ile ıslatıp hızlı bir şekilde içerisine o şekilde bandırabilirsiniz. Son olarak üzerlerini de böyle yavaşça kapattım. Bir spatula yardımıyla üstünü de güzelce düzleştirdim ki görüntüsü hoş olsun.
Ve bardaklar artık tamamen hazır oldu. Şimdi bu şekilde birazcık oda sıcaklığında beklettim ki ilk sıcaklıkları tamamen geçsin. Ardından buzdolabına aldım ve buzdolabında en az 3-4 saat kadar dinlenmeye bıraktım. Eğer zamanınız varsa akşamdan hazırlayın. Ertesi gün mesela misafiriniz mi gelecek? O şekilde çıkartıp hızlıca sunum aşamasına geçebilirsiniz. Çok daha pratik olur. Yani ne kadar uzun süre buzdolabında beklerse o kadar sizin faydanızadır. Böyle buzdolabından çıkarttığınızda, yavaşça kenarını oynattığınızda kolayca bardaktan ayrılıyorsa demek ki artık hazır olmuştur. Yine de muhallebinin içerisinde birazcık sıcaklık kalmış olabilir. Keserken sizle zorlayabilir. O yüzden dediğim gibi olabildiğince fazla soğutmaya dikkat ediniz. Böyle yavaşça bardaktan alıp tepsinin üzerine koydum. Farklı bir tepsinin üzerine ise bolca fındık kırığı ekledim. Hazırladığım, yani bardaktan çıkardığım muhallebiyi 3'e keserek fındık kırığına bulayıp o şekilde servis tabağına aldım. Sizler dilerseniz Hindistan cevizi, fıstık ne isterseniz kullanabilirsiniz. Ben birazcık fındık kırığı ile bulaştırdım. Üzerine o şekilde kapladım. Birazcık da Hindistan ceviziyle, yani yarı yarıya yaptım. Eğer elinizde hiçbirisi yoksa bisküvileri rondodan geçirip o şekilde de kullanabilirsiniz. Önemli olan üzerini bir şeyle kaplamış olmanız, ama tabii lezzet açısından fındıkla cevizle kaplamanız tabii ki de çok daha güzel olacaktır. Bu arada bir tarafını açık bırakıyorum. Videoda da gördüğünüz şekilde diğer tarafını güzelce kaplayıp böyle yavaşça bir servis tabağına alıyorum. Eğer daha önce hiçbir tatlı hazırlamadıysanız emin olun yine de bunu hazırlayabilirsiniz. Yapımı gerçekten çok pratik. Diğer bardağı da böyle Hindistan cevizine bulaştırdım. Açıkçası Hindistan ceviziyle daha pratik şekilde kaplandı. Üzerine daha ince yapılı olduğu için sanırım üzerini daha da güzel kapladı. Şöyle yavaşça kestim. Bu arada ben sadece 2 saat kadar dinlendirmiştim buzdolabında. Dediğim gibi daha fazla dinlendirmeniz daha da faydanıza olacaktır. Hem kesmesi daha da kolay olur. Hem de tabii sunum aşamasında zorluk yaşamazsınız. Diğer bardak tatlılarımın tamamına da aynı şekilde şekil verdim. Son olarak üzerine süslemek için böyle tüp çikolata kullandım. Dilerseniz normal çikolatayı eritip o şekilde de yapabilirsiniz. Ama sizlere fikir olması açısından, pratiklik olması açısından, çok fazla bulaşık çıkarmaması açısından özellikle bunu tavsiye ederim. Bu tip çikolatalardan genelde alıyorum. Kaynar suyun içerisine attıktan sonra yumuşuyor. Yani kendi kendine eridiğini fark edeceksiniz. Uç kısmından makasla küçücük bir kesik attıktan sonra süslemelerinizde dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hem dediğim gibi pratik oluyor gerçekten, hem de fazladan bulaşık çıkarmıyor. Biliyorsunuz ki böyle çikolatalı bulaşıkları yıkaması da zor oluyor. Her tarafa da yayılıyor. Özellikle tavsiye ederim. Küçük bir kaşık yardımıyla üzerlerini de böyle düzleştirdim. Eğer daha önce hiç tatlı hazırlamadıysanız bile inanın bu tarifle oldukça kolay şekilde hazırlayacaksınız. Hem lezzeti çok güzel, hem çok pratik, hem görüntüsünü herkes beğenecek. Son olarak üzerlerine de birazcık yeşil fıstık serpiştirdim ki sunumu daha da güzel görünsün, birazcık renk katsın. Sizler normal olduğu gibi de servis edebilirsiniz. Bu arada her zaman söylediğim gibi unutmadan tekrarlayayım. Eğer tarifimi denerseniz denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayınız lütfen. Sizlerle bir tarifin daha sonuna geldik. Son aşamada hemen sunumunu sizlere gösteriyorum ve kıvamını da gösteriyor olacağım. Eminim denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Özellikle çocukların çok seveceği bir tarif. Bu sıcak yaz günlerinde dondurma niyetine buzdolabından çıkarıp tüketmelik nefis bir lezzet oldu. Şöyle hemen kesip içerisinde gösteriyorum. Hem şık sunumlu, hem az malzemeli, hem de çok lezzetli bir tarif. Bu şekilde kıvamı da çok güzeldi.
Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.